"Kanıyorsunuz," dedi adam, sırılsıklam caddenin ortasında diz çökerken. Gömleği tamamen ıslanmış, sırtına yapışmıştı. Önünde turuncu elbiseli bir kadın duruyor ve çaresizce durumu önemsizmiş gibi göstermeye çalışıyordu. Çamurlu bacağını havaya kaldırdı, elinde stiletto ayakkabısının kırık topuğunu tutarak mahcup bir tavırla mırıldandı. "Önemli bir şey değil." Sadece birkaç metre ötede, su dolu derin bir çukurun içinde mahsur kalmış kırmızı üstü açık arabasının ikaz lambaları yanıp sönüyordu. Bu gri, sabahın ortasında böylece kala kalmayı kimse planlamamıştı. Özellikle de o. Kadın başka bir dünyaya aitmiş gibi görünüyordu. Güçlü, zarif ve varlıklı. Ancak o an bunların hiçbirinin önemi yoktu. Mahsur kalmış, yaralanmış, iliğine kadar ıslanmış ve yanından kayıtsızca geçen kalabalık için tuhaf bir şekilde görünmez hale gelmişti. Biri hariç. Adam, kadına destek olmak için içgüdüsel olarak bir elini uzatırken, diğeriyle kaval kemiğindeki kesiye bakıyordu. Kan, yağmur suyu ve çamura karışıyordu. "İçinde cam var," diye mırıldandı adam. "Oturmanız gerek." Ancak burada ne bir kamera ne de bir izleyici vardı. Sadece yağmurun altında bir leon ve bir kadın. Şehir hiçbir şeyi fark etmeden akıp giderken karşılaşan iki yabancı. Kadın, yardım almaya alışkın değilmiş gibi ona baktı. Bakışları kısa bir süre adamın sırt çantasından dışarı sarkan buruşmuş özgeçmişine, bileğindeki ucuz saate ve gözlerindeki gergin yorgunluğa kaydı. "Aceleniz var," diye tespit etti kadın. Leon başıyla onayladı. "İş görüşmesi." "O zaman gidin," dedi kadın hemen, ayakta durmakta zorlanmasına rağmen. "Yaralısınız," diye yanıtladı Leon ve yerinden kıpırdamadı. "Gelin, şurada bir kafe var. Sığınağa geçebiliriz, bacağınızı temizleriz." Kadın bir an tereddüt etti ama sonra adamın koluna girdi ve onunla birlikte karşıya topallayarak geçti. Kafede omuzlarındaki yağmuru silkelediler. Leon garsondan bir ilk yardım seti istedi. Peçeteler ve bir fincan ılık suyla geri döndü. Kadın, adamın ne kadar sakin göründüğüne şaşırarak onu izlemeye devam ediyordu. "Şu an çok önemli bir şeyi kaçırıyorsunuz," dedi kadın bir süre sonra sessizce. "Bunu hissedebiliyorum." Leon yarayı dikkatlice temizlerken hafifçe gülümsedi. "Evet, hayatımın iş görüşmesi. Stradman ve ortakları firmasında bölüm müdürlüğü. Aylarca bunun için hazırlandım ve az önce bunu kaçırdım." Kadının gözleri kısıldı. "Sadece bana yardım etmek için mi?" Leon kadına baktı, sonra omuz silkti. "Birine ihtiyacınız varmış gibi görünüyordunuz. 6 yaşında bir kızım var. Ona her zaman şunu söylerim. Doğru olanı yap, zor olsa bile. Kendim yapmazsam ona bunu öğretemem." Kadının yüzündeki ifade değişti. "Yalnız bir babasınız." Leon başıyla onayladı. 2 yaşından beri. Bu işe başvurmamın sebebi o. Ona daha iyi bir hayat sunmak istiyorum." Bir an sessizlik oldu. Kadın, "Çoğu insan öylece yanımızdan geçip giderdi," dedi. "Çoğu öyle yaptı da," diye yanıtladı Leon sakince. "Ama bu, benim de öyle yapmam gerektiği anlamına gelmez." Kadın önce bacağını saran temiz sargıya, sonra tekrar adamın gözlerine baktı. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. Dışarıda yağmur nihayet dinmişti. Birlikte dışarı çıktılar. Leon bir taksi durdurdu, eski şemsiyesini ikisinin üzerinde tutarak kadının arabaya binmesine yardım etti. Kadın kapıyı kapatmadan hemen önce duraksadı. "Adınız ne?" "Leon Weber." Kadının gözleri onunkilerle buluştu. "Bunu unutmayacağım," dedi sessizce. Ardından taksi uzaklaştı. Adam, sırılsıklam bir halde, arka lambalar trafik akışında kaybolana dek caddede bir an öylece durdu. İş görüşmesi kaçmıştı, şansı yok olmuştu. Ancak pişmanlık yerine tuhaf bir huzur hissediyordu. Ona her şeye mal olsa bile doğru olanı yapmıştı. 3 gün sonra adamın telefonu çaldı. Numara bilinmiyordu.
Açıp açmamayı kısa bir süre düşündü ama içinden bir ses açmasını söylüyordu. Bay Weber. Bir kadın sesi, net ve kararlı. Evet, buyurun. Ben Victoria Langenfeld, Stratman ve ortakları genel müdürü. Adamın göğsü sıkıştı. Bir an nefes alamadı. Stratman ve ortakları, aylarca çalıştığı, hayalini kurduğu hedefti. Geçen hafta bir mülakata davet edilmiştiniz, diye devam etti kadın. Ama gelmediniz. Leon sertçe yutkundu. Evet, Bayan Langenfeld, üzgünüm. Ben birine yardım ediyordum. Ve tam o sırada kadın sözünü kesti. O biri bendim. Sessizlik. Leon buna inanamıyordu. Kadın devam etti. Size kim olduğumu söylememiştim. Ama onlara yardım ettiğinizde kim olduğunuzu hemen anladım. Tereddüt etmediniz. Karşılığında hiçbir şey beklemediniz ve bir yabancı için büyük bir şeyi feda ettiniz. Bu bana karakteriniz hakkında bilmem gereken her şeyi söylüyor. Leonadetta felç olmuş gibiydi. Kelimeler dudaklarından dökülmüyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum, diye kekeledi sonunda. Evet deyin, diye yanıtladı kadın sakince. Eğer hala istiyorsanız, pozisyon sizindir. Başka mülakata gerek yok. Siz o sınavı çoktan geçtiniz. Adamın gözleri doldu. Boğazından sadece kısık bir teşekkür ederim çıkabildi. O akşam kızı Emma'yı okuldan aldı. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Emma onu görür görmez kollarını açarak ona doğru koştu. Leon onu havada yakaladı, kendine bastırdı. Uzun bir okul gününün ardından kızının nemli saçlarının kokusunu içine çekti. "Baba, işe aldın mı?" diye sordu Emma heyecanla. Gözleri umutla parlıyordu. Adamın sesi neredeyse titriyordu ama gülümsedi. "Evet tatlım, aldım. O şık ceketimi beğendiler mi dersin?" Görüşme için hazırladığı o eski ve biraz bol gelen ceketi kastediyordu. Leon hafifçe güldü. "Sanırım kararlarımı daha çok beğendiler." Kızı kıkırdayarak babasına sokuldu. O an adam sadece bir iş kazanmadığını biliyordu. Kızına her şey aksini söylese bile dik durmanın ne demek olduğunu göstermişti. Bazı anlar karakterinizi sınar, bazıları ise onu ortaya çıkarır. Ve bazen her şeyi kaybettiğinizi sandığınızda aslında hayal etmeye cesaret edebileceğinizden çok daha fazlasını kazanmışsınızdır. Daha sonra Emma'yı yatağına yatırırken kalbine bir düşünce süzüldü. Bayan Langenfeld'in sözlerini hatırladı. Ofise tek bir adım bile atmadan sınavı geçtiğini açıklarken yüzündeki o ciddi ama nazik gülümsemeyi düşündü. Bu karşılaşmanın bir tesadüf olmadığını hissetti. Kader onu sınamıştı ve yıllar sonra ilk kez gerçekten kazanmış gibi hissediyordu. Yeni işindeki ilk haftalar, Leon için her an uyanmaktan korktuğu bir rüya gibiydi. Sonu gelmez başvuru formları ve geçici işler arasında kaybolmak yerine artık Leipzig-İn merkezinde modern bir ofiste oturuyordu. Cam cepheler, geniş koridorlar, nazik meslektaşlar. Victoria ile ilk karşılaştığı o dar ve ıslak sokaklardan bambaşka bir dünyaydı burası. Kızı Emma büyülenmişti. Hafta sonu babası ona yeni iş binasını gezdirdiğinde, "Baba, artık gerçek bir ofisin var," diye bağırdı gururla. "Şatoya benzeyen camları olan bir yer." Leon güldü. "Biraz soğuk bir şato ama evet, iyi hissettiriyor." Tüm bu yeniliklere rağmen Leon mütevazılığını korudu. Hala eski, kaportası ezik arabasını sürüyor, sabahları Emma'yı okula bırakıyor ve akşamları küçük mutfak masasında onunla ödev yapıyordu. Ama bir şeyler değişmişti. Gözlerine bir parıltı geri dönmüştü. Emma'nın hemen fark ettiği bir ışık. Bir akşam, uzun bir toplantıdan sonra Leonen üst kata çağrıldı. Asansör, şimdiye kadar sadece uzaktan gördüğü bir kata açıldı. Yönetim katı. Sıcak ışıklar, koyu ahşap paneller, şehrin panoramik manzarası. Ve işte orada Victoria Langenfeld duruyordu.
Artık yağmurda mahsur kalmış, turuncu elbiseli, o çaresiz kadın değildi. Burada kendi dünyasındaydı. Zarif, vakur ve güç yayan bir kadın. Ancak adamı gördüğünde yüzünde kısa, samimi bir gülümseme belirdi. "Bay Weber," diye söze başladı. "Buraya çok iyi uyum sağladınız. Takım liderleriniz sizden övgüyle bahsediyor." Leon hafifçe kızardı. "Sadece elimden gelenin en iyisini yapıyorum." Victoria yaklaştı, kollarını kavuşturdu. "Sizi buraya neden çağırdığımı biliyorsunuz. Rakamları konuşmak için değil, bir şey aklımdan hiç çıkmadığı için." Leon sorgularcasına kaşlarını kaldırdı. Victoria devam etti. "O yağmurlu günde önemli bir şeyi kaçıracağınızı bildiğiniz halde bana yardım ettiniz. Hiç tereddüt etmediniz. Bunun ne kadar nadir rastlanan bir şey olduğunu biliyor musunuz?" Leon sustu. O anın hatırası canlandı. Bacağındaki kanı, gözlerindeki paniği ve yardım etmenin onun için ne kadar doğal olduğunu hatırladı. Victoria sesini alçaltarak, "Çoğu insan sadece yanınızdan geçer gider," dedi. "Ama siz gitmediniz. Beni gördünüz. Konumumu değil, arabamı değil, paramı değil. Sadece yardıma ihtiyacı olan bir kadını gördünüz." Leon bakışlarını yere indirdi. "Belki de kimsenin durmadığı bir durumda olmanın nasıl bir his olduğunu bildiğim içindir." Bir an sessizlik oldu. Sonra Victoria yavaşça, neredeyse düşünceli bir şekilde başını salladı. "İşte tam da bu sizi özel kılıyor." Elini uzattı, bu kez bir patron olarak değil, neredeyse dostça bir tavırla. "Stradman ve ortaklarına hoş geldiniz Bay Weber. İnanıyorum ki birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var." Leon daha sonra eve sürerken kadının sözleri içinde yankılanıyordu ve kalbinin derinliklerinde şunu hissetti: bu hikaye henüz bitmekten çok uzaktı. Haftalar geçti ve Leon yavaş yavaş yeni sorumluluklarına alıştı. İş hayatı onu tatmin etse de her gün ne için savaştığını ona gösteren kızı Emma idi. "Baba, bugün bir şiir okudum," diye bağırdı Emma bir akşam okul çıkışında. Küçük sırt çantası omzunda sallanıyor, örgülü saçları ritimle zıplıyordu. "Ve biliyor musun, hiç takılmadım bile." Leon onu gülerek havaya kaldırdı. "Benim cesur kızım, işte tam da bu yüzden büyük hayallerin peşinden koşuyoruz. Çünkü bana her şeyin başarılabileceğini gösteriyorsun." O sırada birinin onları uzaktan izlediğinden habersizdi. Victoria tesadüfen okulun önünden geçiyordu. Elinde evrak çantası, kulağında telefon vardı. Ama bakışları Leon ve Emma'ya takılıp kaldı. Baba ve kızın bu kadar samimi, bu kadar içten görünüşü onu duraksattı. İçinde yıllardır bastırdığı bir şeyler yeniden kıpırdadı. Aynı akşam ofiste bu konuyu doğrudan açtı. Masasına yaslanmış bir halde, "Harika bir kızınız var," dedi sade bir dille. Leon şaşırarak ama minnetle başını salladı. "Evet, o benim kalbim. O olmasaydı birçok şeyden çoktan vazgeçmiş olurdum." Victoria, "Size nasıl baktığını görüyorum," diye karşılık verdi. O güvenle, "Bunun ne kadar nadir olduğunu biliyor musunuz?" Leon bakışlarını yere indirdi. Annesi gittiğinde çok küçüktü. O zamandan beri dünyaya karşı ikimiz varız. Victoria bir an sustu. Kendisi babasız büyümüş, erkeğinden güç ve disiplinden oluşan bir maske inşa etmişti. Düştüğünde ona hiç kimse elini uzatmamıştı. Belki de bu yüzden adamın çocuğunu tutuş şekli, bir görev gibi değil, bir hediye gibi, onu derinden etkilemişti. Yağmurlu bir cumartesi günü aniden Emma'yı müzeye davet etmeyi teklif etti. "Tabii sizin için de uygunsa," diye ekledi neredeyse tereddütle. Leon şaşırmıştı ama Emma anında heyecanla atıldı. Dinozorların olduğu gerçek bir müze. O gün bir dönüm noktası oldu. Normalde çok mesafeli olan Victoria, Emma ile birlikte güldü, sergilenen eserlerin önündeki bulmacaları çözmesine yardım etti.
Ve günün sonunda müze dükkanından ona küçük bir peluş oyuncak aldı. Leon bu sahneyi göğsünde tuhaf bir sızıyla izledi. Yıllar sonra ilk kez bir başkasının kızının yüzünü böyle güldürdüğünü görüyordu. Sadece minnet değil, adını koyamadığı bir sıcaklık hissediyordu. Akşam vedalaşırken Emma, Victoria'ya sordu. "Yine gelecek misin?" Victoria onun yanına diz çöktü, saçlarını okşadı ve fısıldadı. "Eğer baban izin verirse, çok isterim." Adam kalbi daha hızlı çarpmaya başladı. Bakışları buluştuğunda aralarında yeni bir şey vardı. Sessizce, temkinli ama durdurulamaz bir şekilde örülen bir bağ. Birkaç hafta sonra Leipzig altın sarısı bir sonbahar ışığına bürünmüştü. Clara Zetkin Parkı'ndaki ağaçlar kızıl tonlarda parlıyordu. Adam, Emma'yı oyun parkına götürmüştü ve kendisi için bile şaşırtıcı olan şey, Victoria'nın yine yanlarında olmasıydı. Artık hafta sonlarının bir parçası olması neredeyse doğal hale gelmişti. Bazen dondurma yerken, bazen el işi yaparken, bazen de sadece birlikte yürürken. O öğleden sonra Leon bir bankta otururken, Emma gülerek kaydıraktan aşağı süzülüyordu. Victoria, her zamanki gibi zarif bir şekilde yanına oturdu ama elleri birbirine kenetlenmişti. Bu içsel bir gerginliğin işaretiydi. "Leon," diye başladı, kısık sesle. "İşim dışında bu kadar çok vakit geçirmek benim için alışılmadık bir durum. Ama," duraksadı, kelimeleri aradı. "Sizinle ve Emma ilayken her şey gerçek hissettiriyor. Oynamak zorunda olduğum bir rol gibi değil." Leon, onun bu açık sözlülüğüne şaşırarak ona baktı. "O zaman rol yapmayı bırakın," dedi nazikçe. "Bizim yanımızda buna ihtiyacınız yok." Victoria bir an sustu, sonra doğrudan ona döndü. "Beni en çok neyin korkuttuğunu biliyor musunuz? Yeniden incinebilir hale gelmekten, kendimi açıp sonra her şeyi kaybetmekten." Leon ciddi bir bakışla onayladı. "Bu korkuyu tanıyorum ama şunu öğrendim ki, hiç risk almadan kazanmak istersek, aslında hiçbir şey kazanamayız. Kızım bana bunu her gün gösteriyor. Koşulsuz güveniyor. Belki de çocuklardan öğrenmeliyiz." O anda Emma yanlarına koştu, iki elini havaya kaldırdı ve güldü. "Gelin, aile fotoğrafı çekinelim." Bir arkadaşından hediye aldığı tek kullanımlık kamerayı tutuyordu. Leon ve Victoria birbirlerine bakıp sonunda birbirlerine yakın bir şekilde oturdular. Emma düğmeye bastı. Bir tık sesi, bir kare. Gülüşler dindiğinde zamanın içinde donup kalmış küçücük bir an. Ortada rahatsız edici olmayan, aksine söylenmemiş gerçeklerle dolu bir sessizlik kaldı. Victoria elini yavaşça Leon'un elinin üzerine koydu. Leon onun titreyişini ama aynı zamanda sıcaklığını hissetti. Victoria fısıldadı. "Belki de biz üçümüz, her işten, her paradan, her prestijden çok daha değerli olan bir şeyi bulduk." Leon, kadının elinin baskısına karşılık verdi. "Belki de," dedi, "nihayet bir yuva bulmuşuzdur." O sırada tekrar kaydırağa doğru koşan Emma, bir kez daha arkasına dönüp o çocuksu masumiyetiyle bağırdı. "Baba, Victoria, evlenmeniz lazım. Yoksa bu gerçek bir masal olmaz." Her iki yetişkin de bu söze güldü. Ancak kalplerinin derinliklerinde bu küçük kızın belki de hiç de gerçek dışı olmayan bir şeyi dile getirdiğini biliyorlardı. Sonbahar güneşinin sıcak ışıltısı altındaki o gün yeni bir şey başladı. Kusursuz değildi, planlanmamış bir şeydi ama gerçekti. Ve her üçünün de en çok ihtiyacı olan şey tam olarak buydu.